Seninle 4 nala at koşturmayı özlemişim Ertuğrul. Kaba ağaç gövdesinde diz dize, göz göze nefeslenmeyi. Ben özlememiş miyim sanırsın Halime? Sözümden incinmeyesin. Yükünü bilirim Ertuğrul. Döşeğimizde sıcak nefesin bana yeter. Bilirsin. Her gittiğim yere seni de gönlümde taşırım Halime. Gayrı o kabına sığmayan delişmen çağımız geçti Ertuğrul. Uç beyliğimiz, vazifelerimiz, balalarımız var. Yeter ki Allah seni başımızdan eksik etmesin. Anam, rüyasında oğlumuz olduğunu görmüş. Osman'ı. Oğullarınız olursa, Moğollarla savaşırken benim için hayatını veren Savcı Alp'in, kucağımda şehit düşen Gündüz Alp'in, rahmetli şehit dayım Osman Alp'in adlarını veresiniz. Osman. Süleyman Şah'ımın vasiyetiydi. Eğer bir oğlumuz daha olursa adını Osman koyacaktık. Tez vakitte Osman'ı kucağımıza almak nasip olur inşallah. İnşallah. En dar günümde ben de görmüştüm Osman'ı. Ertuğrul, bu ne kutlu bir muştudur böyle. Senden sonra anam da gördü demek. Benim de yüreğim kabardı indi. İnşallah. Dileyelim ki gördüğümüz düşler hayırlara tebdil olsun. Osman rüyamdaki gibi devletli, cihangir bir yiğit olsun. İnşallah. İnşallah. Ertuğrul, evvelden kara tozlu gen yayınla av avlayıp kuşlar hatununu doyururdu. Merak etmeyiz. Av yerleri hala Ertuğrul'dan sorulur. Av senin, bıçak benim olsun Ertuğrul. Demek Emir Saadettin seninle konuşmak ister. Onun ağzından hayırlı bir haber çıkmışlığı görülmüş şey değildir Mahperi Hatun. Lakin görüşmekte fayda var derim. Haklısın. Git konuş bakalım derdi neymiş. Emriniz olur. Ertuğrul Bey'den haber var mı? Yoktur. Sultanımızın bu kadar teveccüh gösterdiği bir uç beyni yakından tanımak isterim. Bakalım Ertuğrul Bey, sultana gösterdiği sadakati, vakti geldiğinde Şehzadem Keyhüsrev için gösterecek biri mi? Ertuğrul gördüğüm en tehlikeli Oğuz Bey'dir Mahperi Hatun. Bir avuç obasıyla Moğollara da, Tekfurlara da karşı bir ordu gibi savaş açtı. Karacahisar'ı fethetti. Sultanımızın Ertuğrul'la olan muhabbeti aşikar iken temkinli olmakta fayda var derim. Sultana olan sadakati her daim ayağımıza dolanacaktır. Gözüm hep üzerinde olacak. İmdi git,
Emir Saadettin'in derdi neymiş öğren. Emriniz olur. Çadırlar arasında 10 adım mesafe olacak. Unutmayasınız. Koyun avlulara da yer bırakasınız. Elinizi çabuk tutun. Hadi kardeşler, hadi. Turgut kardeş. Turgut kardeş. Hoş gelmişsin kardeşim. Hoş gördük kardeş, hoş gördük. Çok şükür iki obayı kavuşturduk kardeş, kavuşturduk. Lakin kardeş, burası emniyetli durmaz. Evvelden de dediydim. Oba buraya konarsa karşı tepe açıkta kalır. O vakit düşman oradaki geçitten iki obaya da rahatlıkla saldırır kardeş. Sen tasa etmesin kardeşim. Ben her şeyi hesap ettim. O tepelerde Alplerimiz gece gündüz nöbet tutacaklar. Düşmana göz açtırmayacağız evelallah. Senin dediğin yere obayı kurarsak oradaki otlaklar iki obanda sürülerine yetmez. Burası su menbaalarına yakındır Bamsı Alpbaşı. Makul olan yer burasıdır. Sürülerimiz içinde, su menbaaları içinde doğrusu burasıdır. Ya beylerim. Aslan Hatun, Turgut kardeş. Obayı benim dediğim yere kurarsanız tepeden geleceği saldırıları önceden kesmiş oluruz. Suyu da dert etmeyesiniz. İcap ederse kazarız, eşeriz toprağa, suyu yine getiririz. Ben iki obanın da emniyetini düşünürüm. Neden anlamazsınız? Ben de onu anlamam. Bamsı, sen benim işime karışmayasın kardeş. Kendi işine bakasın. Senelerce alpbaşılık ettim. İcap edeni bilirim. Kardeş, etmişsin de burnunun dibindeki tehlikeyi görmezsin. Gayrı ben Çavdar Obası'nın beyiyim. Buraya kurulmasını münasip gördüysek buraya kurulacak. Bundan gayrı sözüm üzerine söz edilmeye. İyi. İyi o vakit. Beyim. Buyruk senindir. Buyruk senindir beyim. Hayme ana. Hayme anam. Hayme ana. Hoş gelmişsin. Hoş gördük kızım. Hoş gelmişsin anam. Hoş gördük oğul. Sen kalede istirahat ederdin. Niye ayaklandın?
Tasa etmeyesiniz. Ben iyiyim. Oğullarım gelecek. Hazırlık yapmam icap eder. Onun için obaya geldim. Gelmişken de sizi göreyim istedim. Sefalar getirmişsin anam. Lakin keşke bize haber edeydin de biz seni alaydık. Bamsı'nın nesi var? Bamsı buranın emniyetli olmadığını söyler. Lakin beylerim de ben de burayı münasip görürüz. Hem onun dediği yere obaları kurarsak oranın otlakları iki obanın da sürülerine yetmez ana. Bamsı da buna içerlenmiştir. Sen işine bakasın evlat. Hadi kardeşler, elinizi çabuk tutasınız, hadi! İşte sana bahsettiğim ölüm kusan savaşçılar. Adamlarıma bak Angelos. Katalan kasaba. Viking şeytanı. Cermen şövalyesi. Hepsi birer cehennem savaşçısıdır. Her birinin elinde yüzlerce Türk'ün kanı var. Ertuğrul'un da etrafındaki obaların da kanını akıtmak için sabırsızlanıyorlar. Yeter ki istedikleri bu olsun. Onlara gereken imkanı sunacağız. Türklere ölüm.
Üstünden başından bellidir. Besbelli variyetli birinin hatunudur. Güzel bir hatundur. Köle pazarında satabiliriz. Çok altın eder, çok. Beklemeyelim o vakit. Gidip alalım şunu. Kimsiniz siz? Biz bu dağın sahipleriyiz. Sen de artık bizim kölemizsin. Merak etme, karnını biz doyururuz. Al şunu. Bu avrat bayağı bir yavan çıktı. Ertuğrul. Ertuğrul. İyi misin Halime? İyiyim. İyiyim Ertuğrul. Hazır gibi yetiştin. Hazır gibi. Atabey Şemsettin Altınaba. Şemsettin Altınaba. Fakirhaneme şeref verdin. Buyur hele. Benimle görüşmek istediğin mühim bir mesele varmış. Öyle söyledi Göktuğ. Mahperi Hatun ve sana olan saygımdan ötürü bildiğim küçük bir sırrı paylaşmak istedim. Bizim bilmediğimiz neyi bilirsin? Sultanımız devleti yeniden tanzim ediyor. Sadece veliahtını değil, seni ve hatta bil cümle emirini
gözden çıkarmış. Saraydaki elim hadise onu bu şekilde davranmaya mecbur kılmıştır. Sen ne dediğini bilir misin Saadettin? Lafı dolandırmayayım, söyleyeceğimi söyleyeyim. Sultanımız kendine veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı seçti. Bu imkansız. Atabeyi olarak çok kıymetli bir şehzade yetiştirdiğini bilirim. Lakin sultanımız Keyhüsrev'i imde olduğu gibi Erzincan emiri olarak bırakmakta kararlı. Hayır. Bu kesinlikle imkansız. Sultanımız asla böyle bir şey yapmaz. Saraya döndüğünde sefere çıkmadan önce veliahtını ilan edecek. Mahperi Hatun ve senin şüphelerin varsa o vakit doğru söylediğime kani olursunuz. Bunları bana niye dersin Saadettin? Evvela Uç Bey'i Ertuğrul'a dikkat edesiniz. Sultanımız Allah muhafaza ölürse vasiyeti yerine gelsin. Kılıç Arslan Sultan olsun diye hiç tereddüt etmeden bütün Türk obalarını size karşı isyana teşvik edecektir. Evet. Bundan şüphemiz yok. Hala en azından Ertuğrul'un kim olduğunu anlamışsınız. Mahperi Hatun'a bu naçizane hediyemi veresin. Sözlerimin doğru olduğuna ikna olduğunda kendisiyle görüşmek istediğimi söyleyesin. Kapı! Destur var mıdır Haymi Hanım? Gelesin Bamsı. Beni emretmişsin hanım. Hele oturasın. De hele Bamsı. Turgut'la aranızdaki mesele nedir? Yoktur. Yoktur bir şey hanım. Aramızda ne mesele olacak ki? Bamsı. Belli ki bir meseleden ötürü ayrı düşmüşsünüz. Dilin başka der, yüreğin başka. Bugün kendi gözlerimle gördüm. Münakaşa ederdiniz. Hadi söyle evladım. Ne oluyor? Nedir mesele? Hanım, dilime nasıl varır da söylerim bilmem ama... Beylük hanım, Turgut'a ağır gelmiştir. Yanlış kararlar alır. Çavdar Obası'nın kurulacağı yer münasip yer değildir hanım. Düşmana kendimizi yem ederiz. Anlatmaya çalışırım, çabalarım. Lakin Turgut inatla beni dinlemez. Turgut da senelerce Alp başlığı etmiş mahir biridir. Hem çavdarların beyi olsa da böyle bir kararı tek başına alamaz. İstişare ile alınmış bir kararı tek başına değiştiremez. Madem bu kararın ardında durur, bey olarak da mesul odur. Bamsı, Turgut'un yükü ağırdır evladım. Sana düşen vazife ona destek olmaktır. Hı? Bak Bamsı evladım. Ertuğrul'umla Gündoğdum bir meseleden dolayı ayrı düştüler. Bilirsin. Bu sebepten nicedir evlatlarımı göremem. Yüreğim onların hasretiyle yanıp tutuşur.
İmdi sen de Turgut'la böyle ayrı düşmeyesin. Beni üzmeyesiniz. Tasalanmıyorsun sen hanım. Sen tasalanmıyorsun. Müsaadenleyim de hanım. Eyvallah. Efendim, sizin neden pusatınız yoktur? Düşmandan korkmaz mısınız? Allah'a sığındıktan sonra yüreğinde korkuya yer olur mu evlat? Peki efendim. Şimdi düşman gelse ne yapacaksınız? Burada yiğit mi yiğit bir Alp var. Gayrı o beni düşmandan korur. Korurum tabii. Hem ben en büyük düşmanımızın da gözünü patlattım. Demek düşmanına büyük zarar verdin. O vakit sen babanın yiğit bir Alp'i olacaksın. Evlat, düşmana karşı hiddetli olmak marifettir. Lakin unutmayasın esas marifet, düşmanı kendi safına çekebilmektir. Seni öldürmek için gelen düşmanın, sende hayat bulmasıdır. Peki efendim. Bunun için ne yapmak icap eder? Sana ne yapmak icap eder anlatayım. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret etmek üzere Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yola çıkmıştı. Mekkeli müşrikler, Peygamberimizi yakalayıp öldürene mükafat vaatlerinde bulundular. Ebu Büreyde de bu mükafata erişmek için Peygamberimizi arayanlardandı. Nitekim Peygamber Efendimizin yolunu kesti. Niyeti onu öldürmekti. Peygamberimiz bunu anladı. Ama yine de onunla birkaç tatlı kelam eyledi. Ebu Büreyde, Peygamberimizin tatlı kelamlarından, hoşgörülü yaklaşımından ve nur saçan cemalinden çok etkilendi. Şaşkınlık içindeydi. Konuştuğu bu kişinin öldürülmeye değil, peşinden gidilmeye değer biri olduğunu fark etti. Ve o anda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Böylece gayesi onu öldürüp altın elde etmekken, o bulunmaz hazineler elde etti. Kararmış yüreği Efendimizin nuruyla aydınlandı. Maşallah. Peygamber Efendimiz ne kadar güzelmiş ki. Düşmanı onun safına geçmiş. Efendim, bana dua eder misiniz? Peygamberimizi rüyamda göreyim. Tabii ki ederim. Efendim, ben de bundan böyle düşmanı kendi yanıma çekmeye çalışacağım. Ama zalimliğinden dönmezse ona acımayacağım. Aferin evladım. Allah sana da babana da nice gönüller fethetmeyi nasip eylesin. Amin efendim. Amin. Emir Saadettin'in söyledikleri bunlar Mahperi Hatun. Ya oğlum? Şehzade Keyhüsrev ne olacak? O Erzincan Meliki olarak kalacak ha? Yazıklar olsun. Şehzade Kılıç Aslan'la anası evladımı yaşatmazlar. Size bu kutuyu vermemi istedi. Suallerinizin cevabı bu kutudadır dedi.
Es-Sultanul Azam Gıyasettin. Ne yapmaya çalışmakta bu adam? Size bu hediyeyi nasıl gönderir? Sultanımız hayattayken Şehzade Gıyasettin adına sultanlık alameti olan bir mühür yapmaya nasıl cüret edebilir? Oğlumun yanında olacağını söyler Altun Aba. Seçimini çoktan yaptığını. Oğlumu sultan yapmak için benim yanımda olacağını haber eder. Emir Saadettin'e güvenilmeyeceğini siz de iyi bilirsiniz. Bilirim elbet. Ama onun saraydaki gücüne ihtiyacımız olacağını da bilirim. Kendi makamını güvende hissetmediğini de. Ne günahı var kim bilir. Sultanımızın hayatını kurtardı. Onun gözde emiri oldu. Belki de her şey yalandı. Ertuğrul Bey'e dikkat et dediğine göre o da en az bizim kadar ondan çekinmektedir. Yoksa Emir Nizamettin'in ölümü? Belli ki her şey Emir Saadettin'in bir oyunuydu. Madem Emir Saadettin bulaştığı beladan kurtulmak için bizi kullanmak ister, o vakit biz de muradımıza erene kadar onu kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Oğlum Keyhüsrev tahta kurulana kadar hiçbirimize huzur yoktur. Evvela sultanla konuşup Saadettin'in sözlerinin doğru olup olmadığını öğreneceğim. Eğer doğruysa vakit gelmiş demektir. Saltanat uğruna dökülecek kan helalimizdir. Bir vakitler kardeşin Yiğit'le büyüdüğün saraya döndün Halime. Benim sarayım senin gönlünde kurulu otağımızdır Ertuğrul. O saray benim sevdiğim her şeyi elimden aldı. Babamı, kardeşimi. Kurbanın olayım. Her kapının ardında zehirli bir yılanın yuvalandığını unutmayasın. Halime, biz buraya yılanın büyüğünün başını ezip günümüzü bayram kılmaya geldik. Şimdi gözündeki yaşı dindiresin. Ertuğrul Bey, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Aziz. Sultanımız sizi karşılamam için beni vazifelendirdi. Mahperi Hatun sizinle görüşmeyi bekler. Gulamlar eşyalarınızı odanıza yerleştirecektir. Beni takip edesiniz. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gel. Emir Hazretleri, Ertuğrul Halime Hatun'la beraber saraya geldi. Halime Hatun'u da getirdi demek. Hoş gelmişler. Yaver Aziz'in onları Mahperi Hatun'un huzuruna götürdüğünü öğrendim. Âlâ. Dişi sırtlanla tanışsınlar bakalım. Mahperi Hatun'un dişlerini öyle bir biledim ki ne kadar keskin olduğunu idrak edeceklerdir.
Sultanımız ordusunu sefer öncesi teftiş etmek için saraydan ayrıldı. Lakin yarın sırf seni görmek için geleceğini söyledi. Sana olan itimadının yanında sevgisi de aşikardır Ertuğrul Bey. Muhabbet sultanımızdan, sadakat bizdendir Mahperi Hatun. Çok şükür ki sultanımıza da sana da suikast teşebbüsünde bulunan hain cezasını buldu. Lakin ben sarayda sultanımızın etrafını saran hainlerin temizlendiğine inanmam. Ne demek istersin Ertuğrul Bey? İçimizi ur gibi saran bu melanet bitmedi mi? Devletimiz görklü bir çınardır. Büyüyüp göverdikçe içini kemiren kurdu da, haini de eksik olmaz. Kapanmış defterleri açmak, yaraları kaşımak kimseye hayır getirmez Ertuğrul Bey. Dilinizi değil, kılıcınızı keskin tutasınız. Adalet için her daim kılıcımızı keskin tutmayı biliriz evelallah. Âlâ Ertuğrul Bey, âlâ. Halime Hatun, bu gece emirlerin hatunları ile birlikte seni ağırlamak, sohbetini dinlemek isterim. Davetinize icabet edeceğim Mahperi Hatun. Aziz size kalacağınız odayı göstersin. İstirahat edersiniz. Ertuğrul hakkındaki düşünceleriniz nedir Mahperi Hatun? Emir Saadettin haklı. Tehlikeli bir Ertuğrul. Sultana olan sadakati bizim için her daim tehdit oluşturacaktır. Attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Emriniz olur. Kardeşlik başka, oba işleri başkadır. Kardeşliğimize zeval getirtmem evelallah. Lakin kararlarım üzerine de söz ettirmem. Bamsı ile ayrı gayrınız yoktur bilirim. Lakin sen beysin. O Alp başıdır. O Alplerinden nasıl mesulse sen de Çavdar Obası'ndan mesulsün. Hem sen bu kararı bir başına kendin için almış değilsin Turgut. Koskoca obayı düşünürsün. Tasa etmeyesin aslan. Obamda sözüm üzerine söz söylenmesine müsaade etmem. Bamsı kardeşimdir. Lakin kardeşlerini bilecektir.